Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu açılımda aklınızdaki kişiyle neden sürekli ilişkiniz olumsuz ilerliyor? Neden sürekli negatif olaylar oluyor? Birlikte buna bakacağız. İki ayrı deste hazırladım. Siz odaklanıp destenizi seçin lütfen. Yalnız bu genel bir açılımdır. Bilginiz olsun. Kişiye özel bir açılım değil. O yüzden sizin seçtiğiniz deste dışındaki desteden de faydalanma şansınız var. Ya da seçtiğiniz destede tamamen uyumlanma yakalamayabilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Bilginiz olsun. Seçmişsinizdir diye düşünüyorum. Ben hemen birinci destemle başlamak istiyorum. Ekstra kartlar da seçebilirim. Burada bilinçaltı destem var. Ondan da faydalanmayı düşünüyorum ayrıca. Ama öncelikle bu seçtiğimiz kartları bir okuyalım bakalım. Kartlar bize ne anlatıyor? Şimdi aklınızdaki kişi üstünde çok fazla yük ve sıkıntı ve sorun olduğunu hissediyor arkadaşlar. Yani çok fazla sorumluluğum var benim, çok fazla yük var üstümde ve ben bunları taşımakta zorluk çekiyorum diyor. Burada sürekli geçmişi düşündüğünü görüyorum ben. Yani bu kişi aslında düşünmeyen, bir şeyleri dert etmeyen birisi değil, sürekli düşünen birisi ama daha çok kendi içinde yaşadığını görüyoruz bunu. Yani sürekli kendi içinde bir şeyleri dert ediyor ya da sürekli kendi içinde sorun ediyor. Belki sizinle yaşadığınız konular değildir onu bu baskı altında hissettiren meseleler. Belki de ekstra sıkıntıları olabilir. Çünkü burada para üçlüsü maddi anlamda iş kariyer hayatındaki bir süreci de verir bize. Belki iş arayışında olan biridir. Belki mevcut işinde sorunlar yaşıyordur. Belki üçüncü kişilerle, üçüncü şahıslarla arasında bir problem vardır ve bu problemi çözmekte zorluk yaşıyordur. Bu da sizinle olan ilişkisine yansıyordur belki de. Sizinle her şeyi tam anlamıyla paylaşmıyor da olabilir bu arada. Yani kendi içinde yaşadığı için bir şeyleri. Yani burada çok fazla düşündüğünü, çok fazla sorun ettiğini ama çok fazla yükün altında ezildiği için bir şeyleri düzeltemediğini ya da idame ettiremediğini, ilerletemediğini görüyoruz burada. Burada diyor ki ya ben iletişime geçmek istiyorum diyor. Ya benim konuşmaya, anlatmaya ihtiyacım var. Bunu başaramıyorum aslında. Hani bir şeyleri konuşup anlatsa sanki aslında sorunları paylaşacak ve bir çözüm bulacaksınız birlikte. Belki birlikte bir şeyleri düzelteceksiniz. Şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Belki kendisi şurada şimdi bu aslında para üçlüsü bir araya gelme, sözler verme, bu sözleri tutma ya da ilişkiyi ileriye dönük yürütme, netleştirme, ileriye dönük adımlar atma, net adımlar atma anlamına da gelir. Eğer ki bu kişi mevcutta, tabii şimdi birçok kişi izleyeceği için ben burada bütün senaryoları size veriyorum. Hangisi akışa uyuyorsa, size uyuyorsa o bilgiden faydalanabilirsiniz. Burada bir yandan da belki de net bir ilişki yürütmeye hazır hissetmiyor kendisini. Belki hayatı boyunca hep daha böyle rahat ilişkilerdeydi. Belki hep anlık düşündü. Belki ileriye dönük düşünmesine gerek olmadı ya da kendisi bunu istemedi. Ama sizinleyken bir netlik gerekiyor zaten. Bunu farkında. Yani ileriye dönük olması gerekiyor. Güçlü olması gerekiyor ilişkinin. Sözler alıp veriliyor. Sözler tutulması lazım. Yani böyle alelade anlık bir ilişki olamaz sizinle olan ilişki. Belki de henüz ileriye dönük adım atmaya kendini hazır hissetmiyor. Yani geçmiş yaşantısını belki de bırakamıyor, bir şeylere alıştı ya da sizinle net bir ilişkiye adım atmak için kendini ya maddi anlamda ya manevi anlamda hazır hissetmiyor. Burada aslında onu da görüyoruz. Yani belki bir söz verdi ya da vermek istiyor, bir adım atmak istiyor ama tam anlamıyla bunu gerçekleştiremiyor. Sorunlar aslında bundan kaynaklanıyor. İç dünyasını biraz da dışarı vurması lazım. Bu da bir problem. Burada aslında büyük problemler yok. Yani kendisi de sorunu büyütüyor olabilir. Çözülemeyecek bir şey yok aslında burada. İç dünyasına bakalım. İç dünyasında bilinç altında neler oluyor? Daha derine inelim. Bu kişi ne düşünüyor? Neden sorunlar var? Bu sorunlar neden kaynaklanıyor? Neden bu sorunlar düzelmiyor? Bir iç dünyasına da inip bakalım. Sonra da bakayım. Düzelme ihtimali var mı? Ona da bakayım. Şimdi aklıma geldi. Bakalım. Daha fazla bilgi alırız. Neden olmasın? Yine yük çıktı bakın. Yine yük. Tükenme. Çok bunalımda hissediyor bu kişi kendini ya. Hadi bir kart daha seçiyorum. Olasılıklar. Tamam. Şimdi
Yine paylaşma, yine paylaşma. Şu olasılıkları şöyle alacağım, görüyorsunuzdur zaten. Tamam. Paylaşma arkadaşlar, bu kişinin paylaşma problemi var kesinlikle. Bakın, burada ben temel anlamıyla sorunlarını, problemlerini, düşüncelerini net bir şekilde paylaşmadığını görüyorum. Ve sizin probleminiz bu aslında. Kendi iç dünyasını açmıyor. Burada hep hayaller kurduğunu görüyoruz. Bu kişi hayaller kuruyor. Bu kişi sizinle ilgili hayaller kuruyor. Ama bu hayaller, kurduğu hayaller nedense ona yük ve sabır, sürekli bir sabır çekiyor ve kendini tükenmiş hissediyor. Bu kişinin üstünde ekstra yükler var. Belki siz bile bunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bakın, bu kişinin üstünde üçüncü şahıslarla ilgili problemler olabilir. Hayatından çıkaramadığı kişiler olabilir. Hayatında ona yük oluşturan ekstra sorunları, maddi problemleri olabilir. Psikolojik anlamda sorun, problem yaşıyor olabilir. Bu kişinin ekstra problemleri var ve size bunları açamıyor. Tam anlamıyla bir şeyleri anlatamıyor. Sürekli hayal kuruyor. Şu hayal var ya, burada da var bu. Dedim ya, geçmişle ilgili düşünceleri var. Sürekli bir şeyler düşünüyor. Bu kişi sürekli aynı bilinçaltında da, zaten burada da çıktı. Sürekli hayal kuruyor, mutlu olma hayalleri kuruyor. Ama bunları paylaşamıyor, kendi içinde yaşıyor. Üstünde çok fazla ağır yük hissediyor. Bir türlü bu yüklerden arınamıyor. Biraz da işte devam ettirememe ya da ilişkiyi düzene sokamama sebebi bu. Çok fazla yük hissetmesi. Sürekli sabır, yani bir şeylerle ilgili sabır çekiyor bu kişi. Kendini oldukça tükenmiş hissediyor. Bu arada şu da olabilir arkadaşlar. Burada eski yaşantılar dedim ya. Belki geçmişinizde çok fazla sıkıntı, sorun yaşadınız ve aynı sorunları yaşamaktan korkuyor olabilir. Yani sizinle yaşadığı olumsuzluklar onu tüketmiş olabilir ya da geçmişinde ilişkilerde bir takım problemler vardı. Kendini bunlardan arındıramadı ve sizinle güzel, mutlu bir ilişki yaşamak istese bile geçmişin etkisinden, ekstra sizinle alakalı olmayan durumlardan sıyrılamıyor olabilir. Kesinlikle çok fazla yük hissediyor üstünde. Ama size adım atmak istiyor, bunu söyleyeyim. Yani şurada değnek kralıyla iletişime geçmek istiyorum, konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. İçimdekileri paylaşmak istiyorum diyen biri var. Bu kişi size karşı hissiz değil. Yani hisleri var, hayali var. Ama anlatamıyor. Olasılıklar şunu der. Bak, burada dağlar, tepeler var. Aşılması gereken zorlu bir süreç ama güneş doğuyor burada ya da batıyor. Olasılık budur aslında. Bu güneş batıyor da olabilir, doğuyor da olabilir. Burada olasılıklar, sen bu tepeleri, dağları aşacak olabilirsin. Yani bu kişi çaba sarf ederse, içini size dökerse, geçmişten sıyrılırsa, olumsuz süreçten sıyrılırsa her şeyi yoluna koyabilir. Ama bu gücü kendinde bulamazsa o zaman bu güneş batar. Yani aslında olasılıklar kartı der ki, ben sana net bir şey söyleyemem. Akışta şu anda sana net bir şey veremem. Siz düze de çıkabilirsiniz. Bu kişi sadece içinde tutmayıp size olanı biteni anlatabilir. Hayalde kalmaz bir şeyler, açığa çıkar, sizinle iletişim kurabilir, bu yüklerden sıyrılabilir, sizinle her şeyi açıkça paylaşabilir. Sadece hayal kurmaz, size gelir, sizinle bir ilişki yaşar ve her şeyi düzeltebilir. Ama bunu şu an yapamayabilir. Hala aynı döngüde ilerleyebilir. Yani olasılıklar kartı budur. Şu anda ben sana net bir şey veremiyorum. Yani bir süre daha belki kendi içinde yaşayacak bu durumu arkadaşlar. Bir süre daha. Burada tabii birçok kişi izlediği için bu yük, bu sorun neyle ilgili, bunu tam olarak vermek çok zor. Dediğim gibi para üçlüsü maddi anlamda problemleri veriyor. Sizin haricinde ekstra sorunları vardır. Belki bunlarla cebelleştiği için size tam anlamıyla gelemiyor. Ya da dediğim gibi geçmişle ilgili problemleri var. Hala onlarla uğraşıyor. Ya da işte net bir şekilde kendini ilişkiye atmaya hazır değil. Duygularını açamıyor. Korkusu var. Ya da net bir ilişkiye girmek, sorumluluk almak ona yük geliyor olabilir. Bundan korkuyor olabilir. Ama sürekli hayal kurduğunu, sürekli mutlu olmak istediğini, sizinle bir birliktelik olsa nasıl olur, nasıl mutlu olur, bunun hayalini kurduğunu söyleyebilirim. Ama bir ihtimal var, korkmayın yani. Hani şurada gördüğüm adım gerçekleşebilir arkadaşlar. Bu kişi size gelebilir. Hatta şurada kılıç ası var. Kılıç ası da ani gelişmelerdir. Yani bir şekil, bir anda hani plan proje olmadan bir anda yeter artık deyip size adım atabilir, size kendisini açabilir. Bu kişiyi dinleyin.
Yani bu kişinin hatta size açılmasını sağlayın. Yani bu kişiyle konuşun, bu kişi içini size döksün. Çünkü ekstra sorunlar var. Hatta belki de bu kişi size çok duygusuz, belki de böyle yok ya ne duygusu, hani hiç bana karşı hiçbir şey hissettiği yok. O kendi hayatına bakıyor diyebilirsiniz ama öyle değil yani. Bu kişi kendi içinde yaşıyor bir şeyleri. Dışarıya vuramıyor, zaten sorun da bu. Olumsuzluklar bundan kaynaklı. Tabii hani direkt spesifik bir kişiye bakıyor olsaydım daha net bilgiler verebilirdim ama en azından temeli gördük. Temel bu. Bu konuda umarım yolunuz aydınlanmıştır ve bu konuda size fayda sağlamıştır bu açılım. Birinci desteği seçen arkadaşlar. Lütfen yorumlarda buluşalım. Alma verme dengesini sağlamak adına ve bana teşekkür etmek isterseniz beğenip abone olabilirsiniz. Çok memnun olurum. Ve şimdiden teşekkür ediyorum. Birinci deste bu şekildeydi. Umarım size fayda sağlar tekrardan. Ve ben ikinci desteme geçmek istiyorum arkadaşlar. Tabii siz o desteği de dinleyebilirsiniz. Belki oradan da alacağınız mesajlar vardır. Ya da belki de o destede uyumlanacaksınızdır. Bu mümkün. Çok mu hızlı anlatıyorum acaba? Sanki çok hızlı anlatıyormuşum gibi geliyor. Ben biraz kendimi kaptırıyorum. Kendim de yoruluyorum aslında. Böyle nefes almadan bir hışımla anlatıyorum ama yapacak bir şey yok. Tabii siz yavaşlatabilirsiniz ya da yok ya ne hızlısı ben daha hızlı istiyorum işte hızlandırabilirsiniz. Tabii elinizde olan bir şey bu sizin. Şimdi bu kartlarla bir başlayalım bakalım. Kartlar bize ne anlatacak? Sonra bilinçaltına gideriz ya da gerekiyorsa ekstra kartlar da seçeriz. Arkadaşlar burada büyük sorunlar var şimdi. Öncelikle aklınızdaki kişi çok ben merkezci, çok kendisini düşünüyor ve duygu konuşturmuyor bu kişi. Duygusuz, yani diyor ki ben ne istersem o olacak. Ben otoriteyim. Ben ne istersem onu yaparım. Ben istediğimi kesinlikle elde ederim. Ben öfkeli bir insanım. Ben kızabilirim. Ben keskin sözler söyleyebilirim. Ben kestirip atabilirim ilişkiyi, her şeyi. Ben umursamam. Benim tek umursadığım şey kendimdir ve isteklerimdir diyor bu kişi. Sizin temel sorununuz bu arkadaşlar. Bu kişinin karakteri, bu kişinin ben merkezci oluşu, bu kişinin dediğim dedik oluşu, bu kişinin bencil oluşu sizin sorununuz. Bakın siz burada çok düşünen, çok dert eden, çok çaba sarf eden, belki de para dokuzlusu şunu da verir. Uzun süredir bir emektir bu. Yani siz bu kişi için emek harcamışsınız. Hatta belki de aylarınızı, yıllarınızı harcadınız. Bu kişi için çok fazla verici oldunuz. Hatta siz mantıklı, gerekeni yapacak bir insansınız. Sadece kendinizi düşünmüyorsunuz burada. Çıkarınız odaklı değilsiniz. Ama bu kişi tam zıttınız. Ben aldığıma bakarım diyor. Ve siz zaten aslında ona istediğini vermişsiniz ama diyor ki benim için yeterli değil. Ben istediğimi elde etsem de hep daha fazlasını istiyorum. Ben tatminkar olmayan biriyim. Hatta bu kişi birine bağlanamıyor. Bağlanma problemi var, sadakat sorunu var. Ay ve kılıç üçlüsü. Kesinlikle aldatma, kesinlikle üçlü ilişki. Bu kişi sadece size bağlanamıyor. Bu kişi diyor ki ben flört etmeyi seviyorum. Ben birine bağlanamıyorum. Ben zaten duygusal bir insan değilim. Ben duygu konuşturmuyorum. Ben aynı anda birkaç kişiye yönelebiliyorum ya da hayatımdaki insanı bir anda bırakıp bir başkasına gidiyorum. Sıkılıyorum, bunalıyorum, yenilikler arıyorum. Ben yalan söylüyorum diyor. Bu kişi size yalanlar söylüyor. Sadece size de değil, yani hayatındaki herkes aslında yalanlar söylüyor. Bu kişinin gizlisi saklısı var ve bu kişinin gizlisi saklısı da zaten şu üçüncü şahıslar. Ve sizi beklentide bırakıyor. Şöyle olabilir. Şimdi bu kişi zaten almayı seven olduğu için ve siz her türlü koşulsuz bu kişiye sevginizi, ilginizi sunuyorsanız zaten bundan hoşlanıyor ya. İlgi görmekten, sevilmekten tatmin oluyor çünkü. Bundan hoşlandığı için hep size böyle hani nasıl söyleyeyim kırıntı veriyor belki de. Yani sanki her an gelebilirim ya da
Bak ben de seni seviyorum şeklinde belki de sizi oyalıyor olabilir ve siz o yüzden bu kişiyi bekliyor olabilirsiniz. Ama bilin ki bu kişi size yalanlar söylüyor ve sizin ilişkinizin problemi bu. Buradaki tek sorun bu. Hatta siz belki de sorunu kendinizde bile arıyorsunuz. Çünkü bu kişi duygusal anlamda sizi manipüle edebilecek biri. Yani sanki kendinde hiçbir sorun yok ve bütün sorun sizde. Sanki siz gerekeni yapmadınız. Sizi beklentide bırakabilir. Sizin onu bekliyor olmanız onun işine gelecektir. Kesinlikle burada bencil bir insan var arkadaşlar. Dikkat edin, kendinizi bu kişi için hırpalamayın. Çok net söylüyorum şu anda bunu. Bu kişi kararsızlık enerjisinde. Hatta sizi bu duruma sürükledi. Yani sizin gözünüz bağlı, eliniz kolunuz bağlı, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu kişinin ne yapacağı çünkü belirsiz. Bir anda gelebilir, bir anda gidebilir. İşine geldiği gibi hareket edecektir. Eğer ki kimse ona ilgisini sunmuyorsa, boşlukta kaldıysa o zaman size gelecektir ve siz diyeceksinizdir ki tamam bana geldi, tamam her şey yoluna girecek, ama aslında öyle değil. Bu kişinin hayatında ekstra biri olduğunda yine uzaklaşacaktır. Bu deste çok açık ve çok net. Bu deste diyor ki senin sorunun, senin bu ilişkindeki problem, bu kişinin yalan söylemesi, bu kişinin aldatması, bu kişinin sadakatten uzak olması, bu kişinin bencil düşünceleri, bu kişinin kendisini düşünmesi, sadece ilgiyi sevmesi, sevilmeyi sevmesi, bunları alması ve yoluna bakması. Bu problem bu arkadaşlar. Bilinçaltına inelim. Derinlere inelim. Bu kişi ne düşünüyor? Bu kişi yani bu ilişkideki sorun ne? Tekrar derinlere inerek, özellikle bilinçaltına inerek bir bakalım. Yani tabii olumsuz çıktı ama önemli olan gerçek neyse onu bilmektir ve bu gerçeği bilerek sizin hayatınızı şekillendirmenizdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani burada önemli olan sizin kendinizi düşünmeniz ve ortada bir sorun varsa bunu farkına varıp yolunuzu gerekiyorsa değiştirmenizdir. Neden siz vaktinizi alasınız? Neden siz duygusal olarak kendinizi yıpratasınız? Zaten şöyle bir şey de söyleyeceğim. Şu an bu desteği seçenler bu olayı yaşadılar zaten. Yani bu gitgeli, bu sorunu yaşadılar. Bu kişinin karakterini siz zaten biliyorsunuz. Büyük çoğunluğunuz bu kişinin karakterini, bu kişinin eylemlerini, her şeyi zaten biliyor arkadaşlar. Bu kişi iç dünyasına da savaşçı. Bu kişi yani kılıç, şurada gördük ya kılıç kralını. Aynısı karşımıza çıktı işte. Ben savaşırım, ben sertim, ben duygudan uzağım. Ben istediğimi elde etmeye odaklanmış bir insanım. Ben duyguyu, kalbi falan geride bıraktım zaten. Ben kendime bakıyorum. Bütünlük. Arkadaşlar bu kişi bir türlü, bütünlük aslında dengedir. Denge kurmak. Yani o bir adım gelecek, siz bir adım gideceksiniz. Ya da siz bir adım attınız, o da size bir adım gelecek. Dengeyi kuracak. Bu kişi denge kuramıyor. Bu kişi ben ne istersem onu alırım diyor. Bu kişi savaşıyor. Bu kişi sessiz mesela. Bu kişi kendi içinde yaşıyor. Hatta şuradaki şu gözü bağlı ve kararsız dediğim içe dönük kişi var ya, üstüne de sessiz çıktı. Yani bu kişinin ne yapacağını belirsiz. Ama şöyle bir şey var. Bu kişi yaratıcı ve usta. Bu nedir? Ee, Bilinçli yapıyor ne yapıyorsa. Yani bilinç dışı afaki, ne yaptığını bilmeden ilerleyen bir insan değil. Kartlar diyor ki bu kişi her ne yapıyorsa gayet bilinçli, gayet kendini bilen, ne istediğini bilerek hareket eden bir insan. Bu konuda yani istediğini elde etmek için kesinlikle yaratıcı olabilecek birisi ve yeni yollar arayabilecek birisi. Diyelim ki birini elde etmek mi istiyor? Yeni yollar arayabilir, yaratıcı olabilir. Diyelim ki sizi elde etmek mi istiyor? Ya da herhangi birine. Siz ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Bunu bilir, profilinizi bilir ve ona göre bir kılığa bürünebilir. Yani bu kişi şekilden şekile girebilecek bir insan. İç dünyasında bir karmaşa da var. Yani bu yaşantı aslında onu tatmin eden, onu mutlu eden bir yaşantı da değil. Sürekli bir böyle üstünde şey var. Soğuk rüzgarlar var. Yani üstünde böyle e, hep bir soğukluk enerjisi var. Kendi hayatını da etkiliyor aslında ama bu yoldan da pek böyle vazgeçemiyor yani. Yine bildiğini okuyor. Yine tatmin olma dürtüsüyle yaşıyor ve iç dünyada da duygu yok bakın.
Yani duygudan neredeyse uzak bir insan yani. Sanki böyle kalbi yok yani. Hatta şöyle söyleyeceğim, bakın belki göreceksinizdir bilmiyorum. Şurada görüyor musunuz? Şurada bu bir kalp ve bir el var. Bir el böyle sarmış onu. Aslında bu şudur arkadaşlar. Bu kişi e, gönlünü, kalbini, o duygusal alanı o kadar ötelemiş, geri planda bırakmış ki onu örtüyor ve sadece zihni, sadece e, ben merkezciliği ve egosu hareket halinde. Kendi çıkarı ve egosu tatmin olsun istiyor. Bakalım peki bu durum değişebilir mi? Bu durum düzelir mi? Bu kişi değişir mi ya da bu ilişkideki bu sorunlar, bu problemler değişir mi? Zaten ilişkideki sorun aslında bu kişinin kendisi ama değişmez arkadaşlar. Bakın bu desteği için size bu kişi değişir dersem ben yalan söylemiş olurum. Hani size bir ümit vereyim de şeklinde bir şey olur ama ben bunu hiçbir zaman yapmadım, yapmam da. Hani beğenin ya da beğenmeyin, bilemiyorum. Hiç önemli değil ama ben neyse onu söylemek istiyorum şu anda. Bu kişi değişmez. Bakın bu kişi Joker. Yani bu kişi ben sorumluluk alamam. Ben önümü görerek ilerleyemem. Ben bir şeyleri düşünüp dert edemem. Ben aklıma ne istiyorsa ben onu yaparım. Ben değişmem. Ben böyle bir insanım. Siz burada ne kadar çok, bak siz isterseniz ona sert davranın, isterseniz ona duvar örün, isterseniz ona adım atın, iletişime geçin, sıcakkanlı olun. Onun için hiç fark etmiyor. O ne istiyorsa onu elde etsin. O nasıl istiyorsa öyle davransın. Tek isteği bu. Ve sizin aranızda hep bir çatışma ve bir rekabet ya da işte bir soğukluk, zıtlık, uyumsuzluk olacaktır. Çünkü uyumlu kişiler değilsiniz. Onun yolu farklı, isteği farklı, sizin tamamen farklı. Ve günün sonunda çatışma, ayrılma, sert söylemler, bu kişinin istediği yolda istediği gibi hareket etmesi ve kılıç altılısı. Senin yolun farklı diyor, bak sen bu olumsuzluktan sıyrılmalısın. Zaten burada bir kopuş var. Yani burada uğraşan taraf, dert eden taraf, düşünen taraf sadece sen olursun ve tabii ki bunu kendinize yapmamalısınız. İkinci desteği seçen arkadaşlar. Evet, olumsuz çıktı ama kartlar neyse, yani hayat akışınızda ne olacaksa size onu verir. Yolunuzu şekillendirmek, bunu farkına varmak ve yolunuzu çizmek sizin elinizdedir. Umarım bu deste size ışık tutar, yol gösterir. Yorumlarda buluşalım isterim. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak için beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Böylece bana teşekkür etmiş olursunuz. Çok memnun olurum ve şimdiden size teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.